Sadece Dubai'nin değil, tüm Birleşik Arap Emirlikleri'nin en ikonik yapısı olan bu devasa kulenin asıl ismini biliyor musunuz? Açılış gecesi her şey hazırdı. Tabelalar asılmış, davetiyeler çoktan dünyaya dağıtılmıştı. Ama son saniyede gelen gizemli bir emirle binanın ismi sonsuza kadar değiştirildi. Peki bu görkemli kule neden kendi ismiyle açılamadı? Bu sırrın cevabını ve Burj Khalifa'nın parıltılı camları ardındaki tüm gerçekleri hemen şimdi açıklıyoruz. El Gran Explorer başlıyor. Yerlerinizi alın. Herkese merhabalar. El Gran Explorer'a hoş geldiniz. Bu hikayenin kökleri aslında bir halkın kadim bir korkusuna dayanıyor. Dubaililerin, Dubai'nin babası dediği Şeyh Raşid bin Said Al Maktum'un meşhur bir uyarısı vardı. Babam deveye biniyordu. Ben Mercedes'e, oğlum Land Rover'a ama onun oğlu tekrar deveye binebilir. İşte bu deveye geri dönme korkusu aslında yıllar önce büyük bir riskle başlamıştı. 1950'lerde Dubai sadece küçük bir ticaret limanıydı. Ama Dubai Creek o kadar sığdı ki büyük gemiler yanaşamıyordu. Şeyh Raşid, şehrin kaderini değiştirmek için büyük bir borç altına girerek bu kanalı derinleştirdi. Limanı inşa ettirdi ve dünyayı Dubai'ye davet etti. Bu vizyon, bugünkü Dubai emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum'u da harekete geçirdi. Dubai'nin petrolü sınırlıydı. Gelecek için tek bir yol vardı. Dünyanın dikkatini buraya çekmek. Ve bunun için daha önce kimsenin denemediği bir şey yapılacaktı. Mimar Adrian Smith, merkezi bir çekirdek etrafında yükselen ve yukarı çıktıkça geri çekilen o meşhur Y şeklindeki tasarımı hayata geçirdi. Ama bu tasarım aslında büyük bir kumardı. Çünkü 800 metre yükseklikte rüzgar bir gökdeleni adeta kökünden sökmeye çalışır. İlham kaynağı ise çölde yetişen bir çiçekti. Himenokalis, yani örümcek çiçeği. Bu form sadece estetik değildi. Bu riski yönetmek için Burj Khalifa'nın maketleri dünyanın en gelişmiş rüzgar tünellerinde tam 40 farklı teste tabi tutuldu. Her bir basamak rüzgarın binanın etrafında tehlikeli girdaplar oluşturmasını engelliyordu. Rüzgar bina boyunca kırılıyor, parçalanıyor ve yön değiştiriyordu. Eğer bu çiçek formu ve o 40 testten çıkan kusursuz geometri olmasaydı, bu devasa bina rüzgar basıncıyla bir kağıt gibi bükülebilirdi. Ama bu kusursuz geometriyi inşa etmek için Dubai'nin doğasıyla savaşmak gerekiyordu. Gündüz sıcaklık 50 dereceye ulaşıyordu. Bu cehennem sıcağında dökülen beton aşırı ısınıp anında çatlıyordu. Ve bu yükseklikteki bir bina için bu kabul edilemez bir durumdu. Proje durma noktasına gelmişti. Sonunda mühendisler maliyetleri astronomik düzeyde artıran ama başka çaresi olmayan o muazzam kararı verdiler. Beton sadece gece dökülecek ve karışımın içine tonlarca buz eklenecekti. Buzla terbiye edilen bu özel karışım tam 606 metre yüksekliğe pompalanarak dünya rekoru kırdı. Toplamda 330 bin metreküp beton, 12 bin işçi ve yaklaşık 6 yıl süren bir çalışma sonunda ortaya 1,5 milyar dolarlık bir dev çıktı. Ve rekorlar bitmiyor. Dünyanın en yüksek binası 828 metre. En fazla katlı yapı tam 163 kat. Asansörleri dünyanın en hızlılarından saniyede 10 metre hızla 124. kata sadece 1 dakikada fırlatıyor sizi. Ama işin en ilginç kısmı binanın terlemesi. Dubai'nin aşırı nemli havası devasa soğutma sistemlerinde yoğunlaşıyor ve ortaya inanılmaz bir sonuç çıkıyor. Her yıl yaklaşık 60 milyon litre su toplanıyor. Bu miktar tam 24 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetiyor. Toplanan su boşa gitmiyor. Binanın çevresindeki peyzajın sulanmasında kullanılıyor. Peki ya o devasa cam cephe? 26 bin cam panelini temizlemek imkansız bir görev gibi. 36 kişilik bir temizlik ekibi en üstten başlayarak aşağıya doğru tüm camları siliyor ve bu işlem tam 4 ay sürüyor. İşin en çılgın kısmı ise şu: son cam silindiğinde ekip hiç ara vermeden tekrar en üst kata çıkıp her şeye en baştan başlıyor. Bu bina asla bitmeyen bir temizlik döngüsü demek. Fakat bu teknoloji harikası yapının ilk yıllarında çok ilginç bir sorunu vardı: kanalizasyon. O dönem Dubai'nin altyapısı bu büyüklükte bir yapının kapasitesini kaldırabilecek durumda değildi. Sonuç olarak her gün binanın önünde kilometrelerce uzunlukta foseptik kamyonu kuyrukları oluşuyordu.
Dünyanın en modern binası ama atıklar kamyonlarla taşınıyordu. Bu devasa kule 2004 yılında temeli atıldığından beri tüm dünyada Burj Dubai ismiyle biliniyordu. Herkes açılışta bu ismi duymaya hazırdı. 6 yıl sürecek bu dev proje boyunca her şey mükemmel gidiyordu. Sonra 2008 geldi, Amerika'da başlayan küresel finans krizi tüm dünyayı sarstı. Dubai de bu fırtınanın ortasında kaldı. Para birimi dirhem, Amerikan dolarına bağlıydı. Emlak fiyatları %50'lere kadar düştü. 2009 sonunda Dubai artık borçlarını ödeyemeyecek noktaya geldi. Borçlar kapıya dayanmıştı ve Burj Dubai projesi tehlikedeydi. Tam o anda Abu Dhabi emiri Halifa bin Zayed Al Nahyan devreye girdi. Dubai'ye 10 milyar dolar gönderildi. Bu devasa yardım Dubai'yi iflastan kurtardı. Ve 2010'daki açılış gecesinde bu büyük yardımın karşılığında Şeyh Muhammed asil bir jest yapmaya karar verdi. En büyük yapılar en büyük isimlerle anılmalıdır diyerek dünyayı şoke eden o değişikliği duyurdu. Dünya, Burj Dubai isminin duyurulmasını beklerken kuleye minnet borcu olarak kurtarıcının adı verildi ve ismi sonsuza kadar Burj Khalifa olarak tescillendi. Bugün bu ikonik yapı dünyanın en sıkı güvenlik protokollerinden birine sahip. Özellikle yılbaşı geceleri polis bölgedeki tüm yolları kapatıyor. İçeri girmenin tek yolu ise kolunuzdaki o özel geçiş bilekliği. Restoranlar bu bileklikleri MR'dan alıyor ve müşterilerine önceden dağıtıyor. Bileklik yoksa Burj Khalifa çevresine bile yaklaşamıyorsunuz. Üstelik kontroller gün boyu sürüyor, içeri sızmak imkansız. Ve unutmayın, Burj Khalifa Dubai Mall ile iç içe. Dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden biri hemen yanında, giriş bile mall'un içinden, At the Top biletlerinizi oradan alıyorsunuz. Fountain gösterisini izleyip alışveriş yapıp sonra yukarı çıkmak tam bir Dubai günü. Normal günlerde bile bu tecrübeyi yaşamak tam bir sabır sınavı. 124 ve 125. katlar için standart bilet 45 avro, hızlı geçiş 75 avro. At the Top Sky yani 148. kat 180 avro, yemekli deneyimler ise 80 avrodan başlıyor. Ama uyarayım, o kadar paraya rağmen yukarıda huzur bulmayı beklemeyin. Biz yüksek sezonda fotoğraf çekmek için akşam saatlerini seçtiğimizde yukarısı tam bir ana baba günüydü. O teknoloji harikası asansörlere ulaşmak için saatlerce bekleyip dijital kodunuzu bankoda kağıt bilete çevirme ironisi ise Dubai'nin en büyük tezatı. Ama yukarıda sadece manzara yok. Kuledeki restoranlarda yemek de yiyebilirsiniz. En popüler seçenek standart 124 ve 125. kat erişimli yemekli paket, gözlem ve The Burj Club'da 3 lezzetten oluşan özel menü, toplam yaklaşık 160 ila 200 avro civarı. Bir de dünyanın en yüksek restoranı Et.Atmosphere yani 122. kat. Set menüler yaklaşık 90 ila 220 Euro'dan başlıyor. Rezervasyon şart. Bugün Burj Khalifa 828 metre yüksekliğiyle hala dünyanın zirvesinde. Ama ufukta yeni rakipler var. Örneğin Suudi Arabistan'da yükselen Jeddah Tower. Hedef 1 kilometre. Peki sizce insanlık o sınırı ne zaman aşacak? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni keşifleri kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.